Su altının bilinmeyen yaratıkları. Deniz canavarları, denizde yaşadıklarına inanılan ve genellikle muazzam büyüklükte oldukları düşünülen folklordan gelen varlıklardır. Deniz canavarları, deniz ejderhaları, deniz yılanları ve çok kollu canavarlar dahil olmak üzere birçok formda olabilirler. Sümüksü ve pullu olabilirler ve genellikle gemileri tehdit ederken veya su fışkırtırken resmedilirler. Bir canavar tanımı özneldir. Ayrıca bazı deniz canavarları, balinalar ve devasa kalamar türleri gibi bilimsel olarak kabul edilmiş canlılara dayandırılmış olabilirler. Vikingler uzun gemilerinin pruvasına deniz ejderinin baş figürünü yerleştirdiler. O zamandan beri İskandinav ve Kelt folkloründe uzun, sırtında bir dizi çıkıntısı olan büyük deniz yaratıklarından söz edilir. Bergen Piskoposu Erik Pontoppidan'ın 1752'de yayınlanan Norveç'in Doğal Tarihi adlı kitabında arada bir Norveç açıklarında görülen iki deniz canavarının olduğu yazılıdır. Bu canavarlardan ilki balıkçı masallarında ve efsanelere konu olan yuvarlak, yassı ve birçok kolu olan bir tür dev kalamar olan Büyük Kraken'dir. 1870'lerde Toindland kıyılarına vuran kalıntıların dev mürekkep balığı ölülerine ait olduğu saptanınca Kraken efsanesinin kökeni de anlaşıldı. Oysa 1852'de bir Fransız bilim adamı aynı tür kalıntıları bitki olarak tanımlamış, masallarda sözü edilen hayvanın doğa yasalarına aykırı olduğunu, bu tür canlıların var olmadığını söylemiştir. Bu olay Challenger seferinin başlatıldığı döneme rastlar ve insanoğlu okyanuslardaki gizleri açıklayabileceğinin ve okyanusları keşfedebileceğinin işareti olur. Kraken, Norveç kıyılarında görüldüğü söylenen muazzam büyüklükte efsanevi bir deniz canavarıdır. Denizcilerin batıl inançlarına ve mitozlarına konu olan Kraken, ilk olarak 18. yüzyılın başında 1700 yılında Francisco Negri'nin bir seyahatnamesinde modern çağda tanımlanmıştır. Bu açıklamayı 1734 yılında Kraken'i ayrıntılı olarak anlatan ve Ortaçağ irfanının Hakfufalyası ile eşitlenen Dado Norveçli misyoner ve keşif Hans Edgen'in bir anlatımı izlemiştir. Şimdi bir araştırmacı efsanevi yaratığın gerçekten var olduğuna dair kalıntılar bulduğunu iddia ediyor. Massachusetts'teki Mort Holyoke College'da bir paleontolog olan Profesör Mike McManam'ın deniz canlıların kalıntılarında efsanevi kraken gibi eski otobüs büyüklüğünde bir ahtapot türünün ölümlerinin arkasında olduğunu kanıtlayabilecek işaretler keşfettiğini söyledi. Profesör McManam'ın 30 metreye kadar olan Kraken'in izlerinin dev su altı yaratıklarının ve balinaları boğarak ya da boynunu kırarak verdiği yaralanmalardan bulduklarını iddia etti. Sonuçlar Minnesota Polis'teki Amerika Jeoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunuldu. Araştırmacı söz konusu iskeletlerden sıkılarak boğulduklarını ve boyunlarının kraken benzeri bir yaratık tarafından koparıldığını kanıtlayan kemiklerdeki yara işaretlerini inceleyerek söyleyebileceğini iddia ediyor. Bilim adamının teorisi ilk olarak Nevada'daki Berlin Ichthyosaurus Eyalet Parkı'ndaki Spinosaurus populus türündeki 9 Ichthyosaurus'un kalıntılarını incelemeye başladığında ortaya çıktı. Dev kalamar, Archaeotideo familyasından derin okyanusta yaşayan bir kalamar türüdür. Derin deniz devliğinin örneğini sunan muazzam bir boyuta kadar büyüyebilir. Son tahminler maksimum büyüklüğünün yaklaşık 12-13 metre, dişiler için, erkekler içinse 10 metre.
İki uzun dokunacının ucuna kadar arka yüzgeçler tahminen 9-10 metrede devasa kalamardan daha uzun, ancak uzunluğunun çoğunu oluşturan dokunaçlar nedeniyle önemli ölçüde daha hafif olduğunu göstermiştir. Bu dev kalamarın mantosu yaklaşık 2 metre uzunluğundadır. Ve dokunaçları hariç kalamarın uzunluğu nadiren 5 metreyi aşar. 20 metre veya daha büyük boyutlardaki örneklerinin iddiaları bilimsel olarak belgelenmemiştir. Bir deniz yılanı veya deniz ejderhası, başta Mezopotamya, Yahudi, Hristiyan, Yunan ve İskandinav olmak üzere çeşitli mitolojilerde tanımlanan bir su ejderhası türüdür. Antik çağda ve İncil'de ejderhalar devasa canavarlar olarak öngörülmüştür. Bu da 2 ya da 4 bacaklı ve kanatlı bir ejderhanın öngörüsünün Orta Çağ'ın sonlarında çok daha sonra geldiği anlamına geliyor. Denizde yaşayan yılanları betimleyen öyküler arasında Tiamat'ın Babil efsanesi, Yunan mitolojisindeki Hydra, Cycla, Cesus ve Echidna efsaneleri ve Hristiyanlığın Leviathan'ı sayılabilmektedir. 6 Ağustos 1848'de HMC Daidalus'un kaptanı McQuarrie ve birkaç subayı ve mürettebatı St. Helena'ya giderken daha sonra Times'a bildirilen ve tartışılan bir deniz yılanı gördü. Yılanın başının 1,5 metre su üstünde yüzdüğüne tanık olmuşlar ve denizde yaratığın 18 metreden daha uzun olduğuna inanmışlardı. Kaptan McQuarrie ayrıca yaratık hızla geçti. Ancak güverte altına o kadar yakındı ki tanıdığım bir adam olsaydı özelliklerini çıplak gözle kolayca tanıyabilirdim dedi. Mürettebatın 7 üyesine göre dev su yılanı yaklaşık 20 dakika boyunca görüş alanlarında kaldı. Başka bir subay yaratığın yılandan çok kertenkele olduğunu yazmıştı. Evrimsel biyolog Gary J. Gilbert, Daedalus mürettebatının gördüklerinin bir sei balinası olduğunu iddia etmiştir. Bir başka raporda bu konuda araştırma yapan Piskopos, Ponton Pita'nın verdiği veriler arasında en önemlisidir. Bergen Krallık Donanması Komutanı General Lawrence von Weren'in bir raporudur. Rapor, yılana benzeyen, suda dikey hareket eden bir yaratıktan söz etmektedir. Sıcak ve sakin bir gündü. Rüzgar olmadığı için ferinin kadırgasında kürek çekilerek ilerleniyordu. Feri, dümencinin ve kürekçilerin iş başında olmadığını fark ettiğinde kamerasında kitap okuyordu. Güverteye çıkarken tayfaların bir deniz yılanını uzaklaştırmaya çalıştıklarını öğrendi. Deniz yılanlarının masal yaratıkları olarak kabul eden söylentilere inanmayan Feri, yaratığa yaklaşılmasını emretti. Feri kısa bir süre sonra deniz yılanını gördü. Yaratığın gri başı su yüzeyinden yaklaşık 1,5 metre yüksekte duruyordu. Büyük bir ağzı ve gözleri vardı. Boynunda bir atın yelelerini andıran 7-8 çıkıntı vardı. Aralarında yaklaşık 50 santimlik bir uzaklık bulunan bu çıkıntılar tek sıra halinde dizilmişlerdi. Feri tüfekle ateş edince yaratık suya daldı ve kayboldu. Daha sonra Bergen'da yapılan soruşturmada iki tayfa gördüklerinin gerçek olduğuna dair yeminli ifade verdiler. 2000'li yılların ortalarından bu yana modern Japon folkloründe Ningen, alt Antarktika bölgesi okyanuslarında yaşadığı iddia edilen suda yaşayan insansı balina benzeri bir yaratıktır. Ningen'i çevreleyen efsane 2002 yılında Japon Çevrimiçi Forum web sitesinin bir forumundaki yazıyla başlar. İki kanal, bir balina araştırma gemisi üyelerinin Antarktika kıyılarındaki gemilerinin yakınlarında su yüzüne çıkarken bu yaratığı gördüklerini iddia etmektedir. ...2010 yılında bir Japon okyanus araştırma şirketi gözlemledikleri okyanus yaşamını gösteren bir YouTube videosunu yayınladı.
Videonun sonuna doğru okyanus tabanında yatan küçük gözlü ve büyük gülümseyen yarık benzeri ağzı olan büyük bir yaratık görüldü. Çoğu insan Ningen gördüğünü düşünse de bazıları bunun büyük olasılıkla bir yılan balığı olduğunu söylemekte. 2010'lu yıllarda bilinmeyen bir kullanıcı birçok kişinin Ningen olduğuna inandığı büyük bir insansı deniz yaratığını tasvir eden sualtı görüntülerini yayınladı. Bu yaratıklar dışında çok gizemli bazı karşılaşmalar da mevcut. Bunlara örnek vermek gerekirse 18 Aralık 1942 yılında Cape Town, Güney Afrika açıklarında çekilen bu resimde bir Alman U-Boat modeli denizaltı görülmekte. Hemen yukarıda ise büyük bir köpek balığı yüzgeci ve kuyruk çıkıntısı. Yüzgeç ve kuyruk arası tam 20 metre. Yani bu köpek balığı ortalama 35-40 metre boyunda. Çoğu kişi resmi fake ilan etse de bununla ilgili net bir kayıt bulunmamakta. Ama bu resim bize dev köpek balığı Carcharodon megalodon'un hala var olduğunun belgesi gibi durmakta. Üç buçuk KU-28U 27 sınıfı denizaltı olan Cairlesage Marine 1914-26 Haziran'ında hizmete girdi. Birinci Dünya Savaşı'nda komuta kaptanı George Fowler Funtar von Foster'dı. 30 Temmuz 1915'te U-28 Kuzey Atlantik'te mühimmat taşıyan bir İngiliz gemisini batırırken çok garip bir şey oldu. Denizaltının radarında devasa bir görüntü aniden belirdi. Bu yaratık seyir kaptanının hesabına göre yaklaşık 60 metre uzunluğunda dev bir timsah gibi görünüyordu. Ayak ucunda biten uzun sivri kuyruğu ve başı, 4 pençesi ile yaratık denizaltı yakınından geçti ve çoğu mürettebat buna şahit oldu. Yaratık görünümünden 20 saniye sonra kayboldu. Ne yazık ki bir fotoğraf çekmek mümkün olmadı. Ayrıca kısa süre önce bir deniz canavarın tarafından saldırıya uğrayan bir Alman denizaltısı İskoçya açıklarında bulundu. Denizaltının gövdesi pençe benzeri yarıklarla doluydu. Ama çoğu uzman bunların torpido sonrası patlamaya bağlı basınç yarıkları olduğuna dair rapor verdiler. Dörtte üçü okyanuslar ve denizler ile kaplı dünyamızda bunların sadece %3'ünü bilmekteyiz. Geri kalan kısımlar ise içinde sakladıkları bilinmeyen yaratıklar ile bulunmayı beklemekte. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.